Selam dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Lenovo'nun HX11 akıllı bilekliğine yakından bakacağız. Tabi her zaman olduğu gibi bileklik bana geldi, ben bunu kullanmaya başladım. Bir kullanım aşaması zamanı geçirdim. Yaklaşık 10 günlük kullanım deneyimimde de bilekliğin hangi özelliklerini sevdiğim, hangi özelliklerini sevmedim, bunlardan videonun ilerleyen süreçlerinde tabii ki detaylıca bahsedeceğim. Öncelikle çok zengin olmasa da kutu içeriğinden hızlıca bir geçiş yapalım. Gayet şık bir kutu tasarımına sahip olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Türkçe dil desteği olmayan bir adet kullanım kılavuzu ve bilekliğin kendisi çıkmakta. Bu noktada Türkçe dil desteğinin olmaması bir tık sıkıntı yaratabilir. Zira internet üzerindeki yorumlara baktığımda birçok kullanıcı kurulum aşamasında yaşamış olduğu sıkıntılardan bahsetmiş ve Türkçe dil desteğinin olmamasından yakınmıştı. Ben de bu yorumları göz alarak videonun ilerleyen süreçlerinde kurulum aşamasından da kısaca bahsedeceğim. Bileklik şeffaf bir poşet içerisinde muhafaza ediliyor ve daha önceden ben kullanımını gerçekleştirdiğim için normalde ekran üzerinde bir adet jelatin vardı. O jelatini sökmüştüm. Tabii ki size gelen yeni üründe jelatin olacak. Bilekliğe dokunduğumuzda yumuşak ve kaliteli bir doku bıraktığını söylemek istiyorum. Öyle bir hissiyat bıraktığını söylemek istiyorum öncelikle. Ana gövde hariç kordon kısımları gayet yumuşak bir yapıya sahip. Ana gövde ise tamamen sert plastikle tasarlanmış. Ana gövdenin üst tarafında ise 0.96 inçlik menü ekranını görmekteyiz. Bilekliğe baktığımızda herhangi bir şarj giriş kısmı olmadığını görmekteyiz. Cihazın şarj girişine ulaşmak için ise alt kordonu tamamen çıkarmanız gerekiyor. Şarj adaptörünün giriş kısmına bilekliğin USB kısmını taktıktan sonra şarj işlemi başlamış oluyor. Bilekliğin sahip olduğu teknik özelliklerden kısaca bahsetmek gerekirse 0.96 inçlik ekran olduğundan söz etmiştim zaten. Bu ekran TFT bir ekran ve 160x80 çözünürlüğe sahip. Parlaklık konusunda bence gayet başarılı ve renklerin canlılığı konusunda ise gayet yeterli seviyede. Cihaz içerisinde 100 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Kullanım kılavuzu içerisinde 100 mAh'lik değerin 20 gün boyunca cihazı çalıştırdığı söylenmiş. Ben de yaklaşık 10 gündür kullanıyorum ve şu an şarj durumu yarı civarında. Bu ekran üzerinden kalp ritmini görebiliyoruz, kalori gösterimini görebiliyoruz, attığımız adımların sayısını görebiliyoruz. Aynı zamanda telefonla bağlantıyı sağladıktan sonra da bildirim olarak da, yani mesaj olarak, arama bildirimleri olarak da bildirimler alabiliyoruz. Kullanmış olduğumuz akıllı telefonla bağlantısını sağlayabiliyoruz bilekliğin. Hem iOS tarafında hem Android tarafında. iOS tarafında Apple Sağlık uygulaması, Android tarafında ise Google Fit uygulaması desteğiyle yine sporla uğraşan arkadaşlar için birçok bilgiye, birçok veriye ulaşım sağlayabiliyoruz. Özellikle spor aktivitesi kısmında koşu, yürüyüş, bisiklet ve diğer birçok spor aktivitesiyle ilgili bilgilere buradan erişim sağlayabiliyoruz. Kalp ritmini ölçme konusunda ise bence gayet doğru bir verilere sahip. Zira elektronik kalp cihazıyla yapmış olduğum ölçümlerde bileklikle aynı değerlere sahip olduğunu gördüm. Suya dayanıklılık noktasında 30 metreye kadar, 30 metre derinliğe kadar dayandığı kullanım kılavuzunda söyleniyor. Tabii ki 30 metrede deneme imkanım olmadı ama 30 santimlik bir su kabı içerisinde deneme imkanım oldu. Yaklaşık 4 dakika boyunca cihazı su altında bıraktım ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Cihaz akıllı telefonlarımızda Bluetooth 4.2 versiyonu ile bağlantı sağlıyor. Çağrı bildirimlerini ve SMS bildirimlerini alıyoruz. Aynı zamanda cihazda da titreşim özelliği de bulunmakta. Ama bu bildirimler konusunda büyük bir eksikliği var. Onu birazdan belirteceğim. Öncelikle kullanım kılavuzu içerisindeki kare kodumuzu telefonumuza okutuyoruz. Okuttuktan sonra bizi direkt Lenovo'nun kendi uygulaması olan Lenovo Life uygulamasına yönlendiriyor ve buradan indirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Oradan sizi Apple Store mağazasına yönlendiriyor. Şu an uygulama bende kurulu olduğu için tabii ki aç seçeneği mevcut. Sizde indir seçeneği olacaktır. Uygulamayı siz yükledikten sonra sizden birkaç bilgi isteyecek. Boyunuzu, kilonuzu, yaşınızı, hangi işle uğraştığınızı, günlük ne kadar hareket ettiğiniz gibi birkaç sorulardan sizlere yöneltecek. Ayarlar kısmından cihaz ekle seçeneğine geliyoruz. Akıllı band seçeneği. Akıllı bilekliğini seçtikten sonra sonraki diyoruz ve cihazı taramaya başlıyor. Cihazı buluyor ve üzerine tıkladıktan sonra
cihazla bağlantıyı gerçekleştiriyor. Şu an bende otomatik kurulu olduğu için ve benim ekranda görmüş olduğum, akıllı bilekliğin ekranda görmüş olduğum verileri de buradan kontrol edebiliyorum. Akıllı bileklik üzerindeki tüm verileri gördüğünüz gibi burada çıkmaya başladı. Benim girmiş olduğum boy, kilo, kat ettiğim mesafe gibi bilgileri buradan görebiliyoruz. Spor kayıtları kısmı var gördüğünüz gibi. Spor kayıtları kısmından herhangi bir sporla ilgileniyorsanız yine onun bilgilerini buradan işleyebiliyorsunuz. Hava durumu gibi bilgiler şu an akıllı bileklik üzerinden de görünmeye başladı. Çünkü bağlantıyı gerçekleştirdi. Aynı zamanda telefona gelen çağrı ve mesaj bildirimlerini de yine akıllı bileklik üzerinden görme imkanımız oluyor. Bileklikle telefon bağlantıyı sağladıktan sonra ekranın sol üst kısmında da Bluetooth işareti görünmeye başlıyor ve bilgiler güncelleniyor arkadaşlar. Tarih, saat gibi bilgiler sürekli güncel kalıyor. Aynı zamanda tabii ki hava durumu da sürekli olarak güncel kalıyor. Telefondan gelen çağrı ve SMS bildirimleri bence yeteri kadar bilgiyi ekrana yansıtmıyor. Yani SMS'in kimden geldiği gibi bir bilgiye ulaşamıyorsunuz. Sadece ekranda yanma sönme oluyor. O şekilde bir bildirim var. Kimden geldiğini görebilseydik bu daha iyi olabilirdi. Sevgili dostlar, bu hafta da bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa bir like atarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.